Yıllardır büyük bir bilinmezlik içinde olan bir konuya açıklık getirmek için buradayız. Hayır. Parmak basmak için. Parmak basmak için. Bu noktaya parmak. Hayır efendim o nuzul, hayır efendim bu nuzul. Nuzuldan nuzul, nuzuldan nuzul. Kafamızın etini yediniz. Herkes bunu konuşuyor. Bütün Türkiye'nin ilk sorunu. Derdi var. Abi. Başka derdi yokmuş gibi. Kaçlık nuzul kullanmam lazım? Tüm bu sorunlar şimdi ortadan kalkacak. 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 Rahat Biz rahat. kaldıracağız. Ben soldan 02'den başlıyorum. 04, 06 ve 08. 3 tane değişik kalınlıkta nuzul. 02 nuzul ne işe yarar? Hiçbir işe yaramaz. Yalan söylüyor. 02 nuzul çok güzel bir nuzul Evet. arkadaşlar ama nerede kullanacağınızla doğru orantılı olarak devam ediyor. Küçük yazılar yazmak istiyorsanız veya küçük modeller basmak istiyorsanız tam bir SLA kadar olmasa da ince ayarları yaparak SLA'ya çok yakın bir baskı alabiliyorsunuz 02 nuzul. Renkli baskılarda aslında sadece küçük değil, büyük figürlerde de kullanabiliyorlar. Asıl olay burada yüzeyde ne kadar detay olduğu. Evet, model basıyorsanız işte yok sakalı, yüzündeki kırışıklık, kıyafetinin girintileri, çıkıntıları ön plana çıkıyor. Tabii ne yapıyor? Her güzel şeyin bir de kötü şeyi vardır. Yıllar sürüyor baskısı. Süresi çok artıyor. O yüzden diyoruz ya ne basacağınla alakalı bir tane kütle basacaksan 0.8'de bas. Hiçbir detayı yok. 3 kat daha hızlı basacaksın. Ama çok detaylı bir şey basacaksın. O zaman sürenden feragat etmek zorundasın. Her Bence güzel başlayalım. şeyin bir bedeli var. İncelemeye başlayalım bence. Evet, 02. Nuzulumla gördüğünüz üzere çok güzel bir nuzul. 02 ile ne basılmaz? Vazo basılmaz. Kırma. Kırmayacağım. Kırma sakın. Bir vazo modeli yaptık hemen. Elif yaptı MakerWorld'de. Mümkün olduğu kadar keskin hatlar içeren ve vazo modunda basabileceğimiz bir vazo modeli bu. 02 tabii ki de çok detaylı bastı ama vazo modu için o kadar zayıf ki bütün katmanlar ayrılıyor elinize aldığınızda. Yani şu şeyi eteğini bile çıkarmaya korkuyorum çünkü tabanı çıkacak. İçinde ve dışında bütün detaylar var aslında ama vazo modu kullandığımız için sınıfta kalıyor. Hiç düşünme bile. Hiçbir şeyde kullanılmaz yani. Hiçbir şeyde kullanılmaz. Nasıl hiçbir şey kullanılmaz? 02 nuzulun varsa vazo modunu hayatından çıkar. Evet tabii. Öyle. Çok zayıf oluyor. Yani 0.2 milimlik şeyi filamenti birbirine tutmaya çalışıyorsun. Petçiği de işe yarar mı ya? Yine aynı bok. Yani çok az bir şey tutuyor. Yüzeyi çok az. Şerefinle 04 kullan. Yani biz yıllardır 0.4 ile bile vazo basmayın diyoruz. Evet. 0.4 vazoya geldiğimiz zaman da bakıyorum ki 0.2 ile yan yana koyduğumda 0.2'nin detayları çok çok daha fazla. Hem iç detayı vazo modunda bastığımız için hem de dış detayı 0.2'nin daha fazla olmasına rağmen 0.4'ün herhangi bir katman ayrılması yok. Ama biraz sıkarsam 0.4'ü de kıracağım. Vazo modu özellikle vazo yapanlar için 0.4'te işe yaramıyor. Geldik 0.6'ya. 06 nuzulda hala şeyleri görebiliyorum, desenleri. Bu arada burada geçen çizgiler de vazonun kendi deseniydi. Oralarda biraz çizgiler yaptı ve güzel olmadı. Bu arada hepsinde yaptı onu. Galiba bir tek 08'de yapmadı. İç detaylar burada bayağı gitmiş diğerine göre. 2 ve 4'te dıştakinin aynısını içte görüyorum ama burada sadece nokta nokta olarak görüyorum. Çünkü dönmesi azalıyor gitgide çapı büyüdüğü için. Ama daha sağlam yani. Biz 08'de basıyoruz vazolarımızı ama 06'da elinizde varsa belki olabilir. Burada unutmamanız gereken en önemli şey diyeyim. Nuzulların çapı büyüdükçe dönüşleriniz azalır. Keskin köşeleriniz 90 dereceyi almanız nuzul büyüdükçe orayı yuvarlak dönmeye başlar. Bunun nedeni de bastığınız çap. 0.2'de 90 derecelik bir açıyı çok iyi alırken 0.8'de orayı yuvarlak olarak almaya başlıyorsunuz. Çünkü 90 derece olarak basamıyor zaten orayı. O yüzden bu detaylarda yok olmaya başlıyor. 08. Çok güzel bir vazo yaptı ama benim çizdiğim vazo bu değildi yani. Noktalı vazo yaptı. Evet, çok tatlı bir şey oldu ama dediğim gibi çizdiğim vs bastığım oldu. Sağlamlıkları benziyor. Çok da topik bir fark yok. Geometrik bir form olduğu için biraz daha dayanıklı gözüküyor. Bunu daha organik bir form yapsaydık o farkı daha net görecektik. Çizgileri falan da olduğu için ve galiba sekizgen yaptım bunu. O yüzden daha sağlam
sağlam zaten. Evet, 0.8'e nokta nokta çıkardı. Yani hiçbir detayı göstermedi. Evet. İşte bu da nozzle'ın çapından kaynaklanıyor. Köşeleri dönemiyor. Dönemeyince ne yapıyor? Sadece gösterebildiğim kadar. yerleri göstermeye başlıyor ve detaylar gitgide yok olmaya başlıyor. Vazo modunda puan verecek olursak ben 0.6'dan yanayım. Dayanıklılık açısından 0.8 önemli ama detaylı bir vazo, üzerinde işlemeler olan detaylı bir vazo yapıyorsanız mecburen 0.6'da basmak zorundasınız. Çünkü 0.8 o detayları yutmaya başlayacaktır. Ya da en başa dönüyoruz. Vazo tasarlamaya başladığınızda 0.8 nozzle'la basmam gerekiyor ki bunu daha sağlam olsun ve kolay bir şekilde kırılmasın diye düşünüp detayları ona göre tasarlamanız gerekiyor. Şunlardaki çizgileri sanırım kalınlıklarını 1 milim ya da 1.2 milim yapmıştım ki 8'de hatayı görebilelim diye. Dışarıdaki çizgiler aslında 2 duvar ya, oradan gidiyor ve devam ediyor. Orayı tamamlayamadığı için aslında bunu basamıyor. O yüzden nozzle çapınızın en az 2 katı detay kalınlıkları verirseniz detaylarınız daha net gözükecektir. Yani onu 16 yapsaydın, 1.2 Evet. yapmasaydın büyük ihtimal 0.8 nozzle'da orayı çizgi olarak dönecekti. 2 duvara dönerdi. Şu anda diyor ki 1.2'ye ben nasıl döneyim, ben zaten 0.8'im yani. 0.8'e gitsem dönemem, 1.6'yı dönebilirim ancak diyor. Vazo ile ilgili görüşlerimiz bunlar. Vazolarımızı kırmadan kenara alıyoruz. Gelelim Master Yoda'ya. Master Yoda'da yüzünün çizgileri, gömleğinin ne denir? Gömleğinin Yakaları. kumaşın Detayları. Kumaşın dokusu. aradığım kelime. Kumaşın dokusu gibi detaylar. Yoda'ya geldiğimizde ben hemen 0.2'den başlıyorum. 0.2 bir hata haricinde ki bu hatayı niye verdi anlamadık biz de. Bu arada kullandığımız filament dünyanın en kötü filamentini kullandık ki ne kadar kötü çıkabilir ya da Gerçekten. ne kadar iyi Ve çıkartabiliriz eskiydi diye. bayağı. Filament hem böyle bir yıllık belki 1,5 yıllık bir filament ve en kötü markanın filamenti diyebiliriz. Abi markayı söyle de almayalım. Hayır efendim. O yüzden birkaç ufak hata oldu. Buradaki en büyük detaylar üst kapamalara geçiyoruz. Hepsi 0.16 yükseklikte basıldı. 0.2 ile 0.4'e baktığında yine nozzle çapından kaynaklanan daha fazla alanı 0.2 kapatabildiğinden dolayı daha detaylı çıkartıyor. 0.16 yükseklik yaptık. Eğer biz bu 0.2 nozzle'la 0.08 yükseklik yapsaydık eğer bu gerçekten SLA'ya yakın bir baskı basarız. olacaktı. Bir tane deneriz, sonra shorts olarak paylaşırız. Ama en basitinden ben burada bu Yoda'nın yüzüne baktığımda, kıvrımlarına baktığımda 0.2 ile 0.4 arasında gerçekten fark olduğunu görüyorum. Şu tokasında var mı fark? Tokasında da var çünkü daha keskin gidiyor. Köşeleri daha iyi dönüyor 0.2. Gözüne bakıyorum. Burada en belirgin yer gözü Yoda'nın. Göz içi detayları 0.2'de daha fazla, 0.4'te daha az. Yüzündeki kırışıklıklar 0.2'de daha iyi, 0.4'te daha az. Bunun ikisini yan yana koyduğumda 0.2'yi tabii ki de tercih ederim detay olarak. 0.6 high flow nozzle kullandık. 0.6'da dedik ki high flow kullanıyorsak 0.6 Yoda'yı high flow olarak basalım. Ama high flow eşittir hızlı basılabilen bir PLA kullanmanız gerekiyor. Bu hızlı basılabilen bir PLA olmadığından dolayı ilk bastığımız 0.6'yı gayet Kötü yaptı. kendi tarzını yansıttı Evet. Yoda'ya. Evet. Fuziledi. Fuziledi. Ama neden? Sonra dedik ki ya yapma Neden tamam bozalım? hadi normal flow yani normal Standart akış seçtik. olarak yap dedik ve bunu da bastı. Dağlar kadar fark çıkmıyor ama detaylara girdiğin zaman o farkları görüyorsun diye düşünüyorum. Bu ikisinin arasında mı? Hayır. 0.2, 0.4, 0.6 ve 0.8'e gittikçe. Bakayım. Yani 0.2 ile karşılaştır hepsini bence. Çünkü bu 0.2'nin derdi. Burada Elif Hanım'ın karşılaştırmasını bekliyoruz şu anda. Yüzündeki tüm detayları 0.2'de zaten net bir şekilde görüyorum. 0.6'da 0.2'de dediğimiz gibi az öncekine geliyor. Detaylarda çok fazla farkı görüyoruz ama uzaktan ya da dışarıdan baktığımda benzer baskılar. Büyük bir model basıyorsanız Evet. ve bunu astarlayıp boyayacaksanız çok da 0.2'ye Evet. ihtiyacınız yok gibi duruyor ama çok detaylı bir şey istiyorsanız tabii ki de 0.2'ye ihtiyacınız var. 0.8'de kafanın üstündeki detaylar daha gitmiş hem de şuradaki tokanın bütün detayları kaybolmuş.
kaybolmuş. Tokanın üstündeki şu kalıcı bile yapamamış. Üstündeki dokular tamamen yok. Yüz yine neyse tamam ama kalan bütün detayları dümdüz basmış. Hiçbir dokuyu almamış. Hayat böyle yodalarla. Çap. Bir başka derdimiz olan yazı. Yazılar. Yazılar. Burada 32 puntodan 8 puntoya kadar mı düştün? Kaça kadar düştün? 12-8'e düştü. 8'e kadar düştü Elif. Burada yazıları yine 02, 04, 06 ve 08 olarak yazdık. Asıl olay burada patlıyor zaten nuzul çaplarını görmemiz. 8'e düştüğümde görüyorum ki 02, 08'i bile çok güzel yazmış 8 puntoyu. Büyüteçle bakarsak daha rahat görürüz. Burada bir akış kalibrasyonu sorunu var. Yoksa üst yüzey resmen ütülenmiş gibi çıkıyor. Evet. Ütü kullanmadın değil mi burada? Üst yüzey şu düzgün bastığı yere bakarsan resmen ütülenmiş. Ya ben çok şaşırdım onu görünce baskıdan çıkarken. Dedim ne oldu gece? Gece yazdı bunu. Çok başarılı bir üst yüzey alıyor size 02 ve böyle küçük yazılarda hani plakalık yapıyorsunuz ya anahtarlıkçılar. Bu plakalıkları basarken evet süreniz 2 katına çıkacak ama o en küçük yazıları da en küçük detayına kadar yazmak istiyorsanız 02 nuzul kullanmak zorundasınız. Adım Mehmet diyor, adama bir geliyor. Evet. Öyle yazıyor da. Sonra diyorsun ki abi 3D yazıcı bu kadar yazar ya daha fazla yazmaz. Hayır efendim yazar. 02 olarak kullanırsanız nuzulunuzu daha detaylı şeylere girersiniz. Burada tüm puntoları gördük mü? Gördük. 04'te biraz sıkıntı yaşıyoruz. En küçük puntoyu görüyoruz ama göremiyoruz gibi. Çünkü nuzul çapı daha geniş, 2 katı daha geniş olduğu için o harflerin inceliğini kalın yazıyor doğal olarak. Kalın yazdığından dolayı okuyamıyorum ben. Ama yine bir ahdetmiş, yazacağım demiş ama 02'ye baktığım zaman çok rahat bir şekilde okurken 04'te okuyamıyorum. 06'da aslında sadece ilk 2 satırı iyi yazmış. Diğerinde de T'nin hemen ucunu kırmaya başlamış. Zaten en aşağıda hiçbir şey yok. Var. İmzası var. Ne Yapmış. olduğunu anlamadığım bir şey var aşağıda. 08'de 32 puntonun bile T'sinin çizgisini kırmış. 32 punto kullanmayın, daha büyük kullanın 08'de. Fark çok net ortada Evet. yani. Burada diyebilecek aslında hiçbir şey yok. Gelişimi kademeli olarak gördüğümüz bir test oldu. Yani yazı yapacaksanız 02 yapmanız şart neredeyse arkadaşlar. Güzel bir iş çıkarmak istiyorsanız. Model basıyorsanız yine 02 yapmanız şart. Ama büyük objeler yapıyorsanız mesela araba parçası yapıyorsun. Taradın tamponun bir köşesine o köşeyi yapacaksın. Da 02 ile 04 ile vakit kaybetmene gerek yok. O tampon parçası zaten macunlanacak, astarlanacak ve boyanacak. O yüzden 08 ile basmak sana hem zaman olarak kazanç sağlayacak hem mühendislik filamentlerini daha rahat basacaksın. Daha geniş nozul olduğu için o daha rahat akma sağlayacak. Yaptığınız işle kullanacağınız filament doğru orantılı. Biz yaptığımız işten dolayı hangilerini kullanıyoruz? Zannedersem şu. Bunu Biz da ortadayız. Onu vazolarda Vazolarda. kullanıyoruz ama biz %80 şu ortadayız. Çok detaylı bir şey yapıyoruz. Ne de böyle hadi bir an önce bitsin gitsin şey yaptığımızdan dolayı hani 08 ile 02 bizim çok tercih ettiğimiz nuzul çapları değil. Ama 02'nin bize gösterdikleri belki Güzel ya. bir şeyler yapılabilir. 02 ile ufak detaylar yapabilirsiniz tasarımınıza. Test baskılarımızı da incelediğimize göre videoyu toparlamak açısından bu 4 filament temel olarak Bu 4 filamenti hiçbir yerde kullanılamaz. alıp yazıcıya takarsanız bunu basmaz. Şok olursunuz. Bu 4 nuzul çapını genel olarak nerelerde kullanabilirsiniz de bir söyleyelim diyorum. 02 için ne dedik? Üst katmanı çok önemli. Güzel basıyor. Burada kullanabilirsiniz. Yazılarda, minik figürlerde, çok detaylı büyük figürlerde zaman probleminizin olmadığı baskılarda kullanabilirsiniz. 04 nuzul daha temel bir ölçü bence. Çoğu baskıda kullanılabilir. Prototipte de kullanılabilir. Zaten yazıcılar o yüzden 04'te Evet. geliyor. Yani akarı yok, kokarı yok diyor. Bas gitsin. Al diyor, her şeyi basarsın diyor. 06-04'ün daha sağlam versiyonu. Lamba şapkaları, vazo modundaki baskılarda gibi böyle dayanıklılık önemli ama sürede ortalama olsun diyorsanız 06 iyidir ama üst katmanda ütüleme ya da bir desen kullanmak gerekir.
Çünkü nozzle çapı büyüdükçe üst katmanı biraz daha belirgin ve kötü oluyor. Nozzle izi gözükmesi açısından. 0.8'de ben hızlı basayım, dayanıklı bir şey basayım, desen, doku benim için hiç önemli değil diyorsanız 0.8'e alın. Bir saate alamayacağınız baskı yok. Evet, çok hızlı alıyor çünkü 0.2'de Yoda ile bunu 14 saatte basarken 0.8'de kaç saatte basmıştı? 3.40. 3.40'da da 0.8'de bastı. Yani aradaki fark çok büyük. Aynı katman yüksekliği bu arada. Aynı dolgu. Evet. Çünkü 0.8 bir kere gidiyor, 0.2 4 kere gidiyor 0.8'in bir kere de kapattığı yüzeyi kapatmak için. Bu da size 4 katı zamana mal oluyor sadece yüzey kapatmalarda. İlk katmanı yazarken hani 0.2'ye baktığımda ve 0.8'e baktığımda ilk katman neredeyse aynı. Bir burada biraz şey görüyorum. Aynı ilk katman kalitesi 0.2 ile 0.8'de ama 0.8 4 kat daha hızlı yazıyor 0.2'ye göre ilk katmanı. Burada da işte sizin yaptığınız özel işler ortaya çıkıyor. Ne kullanabiliriz, nasıl kullanabiliriz? Ben yeni nozzle alacağım kendime. Bir iş yapıyorum. 0.4 mi alsam, 0.2 mi alsam, 0.8 mi alsamla ilgili genel bir bilgi videosu bu. Kullanacağınız işe göre onu ya da bunu kullanabilirsiniz. Bu videonun sponsoru Biziz. Tuyu TV. Bu videonun sponsoru, dikkat ettiyseniz 2 haftadır sponsorumuz yok. Bize çok laf soktunuz. Abi hep sponsor, sponsorun mallarını övüyorsunuz diye. Sponsordan indirim alıyoruz sizin için. Sanki kendimize bir şey alıyoruz. Almıyoruz sponsor. İndirim falan da yok. Yok. Nozzle'ları da internetten aldık. Yurt dışından. Hadi bakalım. Artık yurt dışından da alamıyoruz bu arada. Evet, bunlar bizim son nozzle'ları. son alışverişlerimiz. İyi ki hepsinden bir 3'er 5'er tane aldık. Yani bizi bayağı götürecek nozzle şeyimiz oldu. İstiyorsanız biz belki hayatta vermeyiz. Vermez tabii ki de. Ülke karar verdi. Artık yurt dışından alışveriş yapamıyoruz biliyorsunuz. Bunlar da bizim son siparişlerimiz olarak. Hem son sipariş hatırası bu. Değil mi? Kutu açılışı. Nozzle'larla video. Evet. Ondan sonra bunu böyle yaptık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi takip ettiğiniz ve abone olduğunuz için de teşekkür ederiz. Videolarımızı paylaşır, beğen butonuna basar, aşağıya yorum yazarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Salı günü sabah yayınında bol bol geyikli bir yayında tekrar buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dördüne de indik geldik. Dördünün de nerelerde kullanıldığını hızlıca bence İndi ya. söyleyelim.